Bu hafta en bomba haftalarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Bu hafta iki muhteşem konuğum var. Daha önce sizlere tanıttığım, hatta bir tanesiyle daha önce sohbetler de yaptığımız çok önemli sektörde, Türkiye'de çok önemli insanlar. Bir tanesi daha önceden tanıştırdığım sizinle Malik arkadaş. Biliyorsunuz Malik'in Kick ve YouTube'da yayınları var. Daha önce söyledik. Eğer ki Malik'i daha önce size tanıttığım videoyu izleme imkanı bulamadıysanız linki aşağı koyacağım arkadaşlar. Oradan izlersiniz. Özetle tekrar söylemem gerekirse Malik arkadaşlar bir Kick yayıncısı ve sizlere oyun projelerinizi doğrulamak ve oyun projelerinizin pazarlamasında yardımcı olmak için videolar çekiyor, yayınlar yapıyor. Yayınlarında oyunlarınıza yer veriyor. Tabii ki bitmiş oyunların pazarlamasıyla ilgili de yardımcı oluyor ama esas daha önemli yardımcı olduğu konu oyunlarınız belirli bir aşamaya geldiğinde, belirli bir demo yayınlandığında bu demoları kendi kitlesine gösteriyor. Kendisi dostça yorumluyor ve kitlesine gösteriyor. Siz de oyunlarınızın acaba doğru yolda mı olduğunu yoksa bazı değişiklikler mi gerekli olduğunu keşfediyorsunuz. Bu çok önemli bir hizmet arkadaşlar. Çünkü kendi başınıza belirli bir körlük oluşması, teknik konulara yoğunlaşıp da böyle olayın nereye doğru gittiğini tam olarak görememek çok normal bir şey. Zaten arkadaşlar biz geliştiriciyiz. Bizim kendi başımıza yaptığımız gözlemin aslında çok bir önemi yok. Her zaman söylediğimiz gibi en doğru sözü daima piyasa söyler ve piyasaya 5 yıl uğraştıktan sonra inşallah olur diye sormaktansa böyle erken aşamalarda piyasaya danışıp da oyununuzun doğru yolda gidip gitmediği konusunda gerçek doğru bilgiler almak çok önemli ve Malik de bu konuda çok önemli bir iş yapıyor arkadaşlar. Sizlere e, bu e, bu görüşü kazandırıyor. Kendi kitlesi aracılığıyla kendi yayınlarında oyununuzun demosunu yayınlıyor ve size e, doğru yolda gidip gitmediğinizi anlamanız için böyle dostça bir ortam sunuyor. Malik'le detayları konuşacağız. Siz de eğer Malik'in yaptığı işler bu sektöre ve Türk oyun sektörüne ve bizlere, sizlere yaptığı, yapabileceği katkılar hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz bu konuda çektiğim videoyu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Cuma günü saat 22'de arkadaşlar yayınımız. Takvim davetiyesini gene aşağıda bulacaksınız. Bu takvime kayıt yaptırın ve şey yapın. Cuma günü saat Türkiye saatiyle 22'de görüşelim arkadaşlar. Aynı zamanda oyun geliştirme topluluğumuzda da bu yayınlanacak oyun geliştirici topluluğumuzdan da arkadaşlarımız katılacak. Sizleri de bekliyor. İkinci konuğumuz arkadaşlar daha önce de kanalımızda ağırladığımız uzman avukat konuğumuz Yağmur Efe. Biliyorsunuz Türkiye'de bilişim avukatlığı konusunda ve hatta oyun sektörüne e, özel şekilde uzmanlaşmış avukat yok denecek kadar az arkadaşlar. Avukat Yağmur Efe bu konuda önemli bir boşluğu dolduruyor. İşte publisher görüşmelerinizden sponsorlarınızla, finansörlerinizle, yayıncılarla ve bütün üçüncü partilerle ve ne bileyim çalışanlarınızla, kontratçılarınızla artık projenizde kaç tane parti dahilse hepsiyle olan ilişkilerin yönetimi ve bunların hem Türkiye içinde hem Türkiye dışındaki bütün yasal düzenlemeleriyle ilgili teknik bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olan çok ender insanlardan bir tanesi Yağmur Efe. Daha önce ağırladık. Bu hafta arkadaşlar Yağmur Hanım bize generatif AI yani bu yapay zekadan oluşturduğunuz şeylerin oyunlar içindeki kullanımının hukuki boyutunu anlatacak ve bunlarla ilgili konuşacağız. Yani yapay zeka içerikleri ve bunların hukuksal boyutları ile ilgili konuşacağız. Bu bana çok sorulan bir konu. Yani şimdi böyle bir AI içeriği yaptığım zaman oyunumuz kaldırılıyor mu? Ne bileyim işte insanlar bundan nefret mi ediyor? Hatta mesela aynı konuda Malik Sensei'ye de sorabilirsiniz. Malik Sensei'nin kitlesinden de yararlanabilirsiniz. Bu tür konuları yapay zeka ve hukuk içeriğini, yapay zekanın oyunlardaki e, hukuk alanının daha doğrusu yapay zekanın oyunlardaki yasal çerçevesini beraber irdeleyeceğiz ve bize neleri yapıp nelerden uzak durmamız konusunda e, birinci elden e, bilgiyle yanıt verecek arkadaşlar. Yani hayretle okuyorum, hayretle takip ediyorum bazı böyle kim olduğu belirsiz insanların böyle yargı dağıtmasını.
şöyle yapılır, böyle yapılır diye hiçbir şey bilmediği halde insanları yönlendirmesini. Ama yani bu hukuktur arkadaşlar. Bunun şakası yok. Bir yanlış yaptığınız zaman doğrudan bir store'dan kaldırılabilir. Yaptığınız şey e, aylarca yıllarca emek verdiğiniz proje doğrudan store'dan kaldırılabilir. Hele işin içinde publisher anlaşması falan varsa ondan sonra uğraş dur publisher'la mahkemelik böyle hukuki tatsız durumlara kadar yolu var arkadaşlar. En kötü ihtimalle yatırımınız bir yerlerde atıl bir şekilde kalacak. Tabii ki buna itiraz süreçleri falan var ama bunlar çok ağır aksak ilerliyor arkadaşlar. Hiç tatlı süreçler de değil ve olumlu sonuçlanacağı da garanti değil arkadaşlar. En temizi, en doğrusu işin yasal haklarınızı ve yasal sınırlarınızı baştan bilip ona göre başınız ağrımayacak şekilde bir çerçeve çizmek ve bu çerçeveyi de ancak profesyonellerle çizebiliriz arkadaşlar. İşte bunu yapay zekaya sorarak, işte Google'dan araştırma yaparak falan olacak şeyler değil arkadaşlar. Bunu bilen uzman bir kişiyi çağıralım ve ondan dinleyelim. Yağmur Hanım'la görüşmenin de takvim linki aşağıda arkadaşlar. Hemen tıklayın, kaydınızı yaptırın. Yani kayıt dediğim takvime kayıt yapıyorsunuz. Form yok arkadaşlar. Yani takvimden işte işaretleyin. Pazar 20'de de Türkiye saati Yağmur Hanım'la görüşeceğiz. Şöyle özetle tekrar söylemem gerekirse saat Cuma günü yarın, yani bu videonun çekildiği tarihte yarın saat 22'de Türkiye saatiyle Malik Sensei ile görüşmemiz var. Malik Sensei'yi ağırlayacağız. Pazar günü saat 20'de de Türkiye saati Yağmur Efe'yi ağırlayacağız. Avukat Yağmur Efe'yi. Onunla da yapay zeka içeriklerinin oyunlardaki hukuki sınırlarını ve hukuki boyutlarını konuşacağız. İki değerli konukla yapacağımız etkinliğin de takvim linki aşağıda. Basın düğmeye arkadaşlar. Takvimden kaydolun. Bu etkinlikleri kaçırmayın. Bu arkadaşlar her zaman her yerde bulabileceğiniz arkadaşlar değil. Elbette yani bir randevu alma talebiniz olduğunda yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. Ama yoğun insanlar, sürekli çalışan bir şeylerle uğraşan insanlar, bu insanları canlı yayında yakalamışken sorularınızı sorun. Projelerinizle ilgili gerekli bilgileri alın. Sonradan pişman olmayın. Bugünkü video bu kadar arkadaşlar. Etkinliklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.